Gözlerini kapa ve hayal et. Antik kalıntıların turkuaz sularla buluştuğu, zamanın adeta durduğu bir yer. Şimdi gözlerini aç. Çünkü Türkiye'de büyüleyici bir yolculuğa başlamak üzeresin. Bu topraklar sadece İstanbul'un ötesinde değil, Kapadokya'nın peri bacalarından Efes'in antik tiyatrosuna, Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinden Nemrut'un gizemli heykellerine kadar sayısız hazine barındırıyor. Her bölge kendi eşsiz hikayesini anlatıyor ve seni farklı bir dünyaya davet ediyor. Önce bu büyüleyici ülke hakkında ilginç bilgiler öğrenecek, ardından seni Türkiye'nin en unutulmaz noktalarına götüreceğiz. Hazırsan tarihin ve doğanın buluştuğu bu yolculuk başlıyor. Ve tabi bundan sonraki nefes kesici belgeselleri kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. İstanbul dünyanın 2 kıta üzerinde kurulu tek şehri. Şehir resmi olarak yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip, fakat tahminler bu sayının 20 milyona kadar çıkabileceğini söylüyor. Bu da İstanbul'u dünyanın en kalabalık ilk 10 şehri arasına sokar. Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan Göbekli Tepe, dünyanın en eski tapınağıdır. Uygarlığın başlangıçlarına büyüleyici bir bakış sunar. Antakya'da ise ilk Hristiyan kilisesi kurulmuştur. İsa'nın takipçilerinin ilk kez Hristiyan olarak adlandırıldığı tarihi bir nokta. Ayrıca Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos'un da kökleri Türkiye'dedir. Çünkü kendisi Mayra'dan, yani bugünkü Demre'den gelmektedir. Pamukkale. Yolculuğumuz Pamukkale'de başlıyor. Türkiye'nin en büyüleyici doğa harikalarından biri. Kar gibi beyaz travertenler, donmuş şelaleler gibi dağın yamacından aşağı akıyor. 2000'den fazla yıldır aktif olan sıcak su kaynakları bu eşsiz manzarayı şekillendirdi. İşte bu yüzden buraya Pamukkale deniyor. 35 derece sıcaklıktaki turkuaz termal havuzlarda bir zamanlar Romalılar bile hem rahatlamak hem de şifa bulmak için yıkanırdı. Büyüleyici Roma tiyatrosu 12 bin kişilik kapasitesiyle beyaz travertenlerin üzerinde görkemle yükseliyor ve terasların ve Likos Vadisi'nin geniş manzarasını gözler önüne seriyor. Hierapolis Nekropolü ise 1200'den fazla mezarıyla Türkiye'nin en büyük antik mezarlıklarından biri olarak bu kutsal şehrin önemini kanıtlıyor. Doğal güzellik ve antik tarih bir araya geldiğinde Pamukkale her yıl milyonlarca ziyaretçiyi büyüleyen unutulmaz bir destinasyon haline geliyor. Nemrut Dağı. Doğu Anadolu'nun kalbinde Adıyaman yakınlarında yükselen Nemrut Dağı, tarih ve gizemin birleştiği büyüleyici bir zirve sunuyor. Milattan önce 1. yüzyılda Komagene Krallığı'nın kralı 1. Antiyokos tarafından inşa edilen devasa taş heykeller ve anıtlar, güneşin doğuşu ve batışıyla birlikte eşsiz bir manzara oluşturuyor. Sfenksler, tanrı ve kral heykelleriyle çevrili tüm tepe, antik inanç ve kraliyet ihtişamının bir simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ziyaretçiler Nemrut'un zirvesine tırmandıklarında hem tarih içinde bir yolculuğa çıkıyor hem de gün doğumunun altın ışıklarıyla aydınlanan bu olağanüstü arkeolojik alanın büyüsüne kapılıyor. Kapadokya. Antik hazineleri geride bıraktıktan sonra yolumuz Anadolu'nun kalbine, mistik Kapadokya bölgesine düşüyor. Burada her sabah onlarca sıcak hava balonu gün doğumunda gökyüzüne yükseliyor ve tuhaf kayalık manzarayı adeta büyülü bir tabloya çeviriyor. Bu eşsiz deneyimi yaşamak için dünyanın dört bir yanından insanlar buraya geliyor. Kapadokya Milli Parkı'nda volkanik tüf konileri ünlü peri bacaları ile benzersiz bir manzara oluşturuyor. Bu görkemli oluşumların arasında Love Valley karakteristik sütun biçimli kayalıklarıyla adeta manzaranın bekçiliğini yapıyor. Yumuşak tüf kayalara oyulmuş mağara evler eskiden Hristiyanlar için sığınak iken bugün olağanüstü atmosferleriyle otel olarak hizmet veriyor. Yer yüzeyinin altında birkaç kat derinliğe sahip yeraltı şehirleri bulunuyor. Bunlar antik yapı ustalığının gerçek başyapıtları. Gelişmiş havalandırma sistemleri, yaşam ve depolama alanlarıyla binlerce insana korunak sağlıyordu. Kapadokya, eşsiz doğası, tarihi şehirleri ve her ziyaretçiye unutulmaz bir deneyim sunan büyüsüyle büyülüyor. Salda. Kapadokya'nın mistik volkanik manzaralarından sonra yolumuz Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'ne düşüyor. Bu kristal berraklığındaki krater gölü, parlak beyaz kumsalı ve turkuaz sularıyla adeta tropik bir ada havası sunuyor. Kumsalın karakteristik beyaz rengi
göle özel bilimsel bir değer kazandıran magnezyum karbonat birikimlerinden geliyor. Jeolojik yapısı Mars'taki kraterlerle şaşırtıcı şekilde benzerlik gösteriyor. Bu nedenle NASA bilim insanları gölü olası geçmiş yaşam çalışmaları için bir model olarak kullanıyor. 184 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin göllerinden biri olan Salda, yumuşak tepelerle çevrili ve özellikle beyaz kumsalında yüzmek ve dinlenmek için ideal. Sabah ve akşam ışıklarının gölün sakin yüzeyine vurduğu anlarda göl büyülü atmosferini ortaya çıkarıyor ve Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından biri olduğunu gösteriyor. Alanya. Salda Gölü'nün bakir güzelliklerinden sonra yolculuğumuz Türkiye Rivierası'na, Alanya'ya uzanıyor. Burada kayalık bir yarımada üzerinde yükselen etkileyici bir Selçuklu Kalesi yer alıyor. 13. yüzyıldan kalma bu kale 250 metre yükseklikte görkemle duruyor ve tüm koy ile modern şehir manzarasına nefes kesici bir panorama sunuyor. İyi korunmuş 6,5 kilometre uzunluğundaki sur duvarı ve 140 kulesi bu tarihi liman şehrinin stratejik önemini gözler önüne seriyor. Kaleden aşağıya inildiğinde Alanya'nın iki ana plajı uzanıyor. Batıda hareketli Kleopatra plajı, doğuda ise adını efsanevi Mısır kraliçesi Kleopatra'dan alan plaj, ince altın rengi kumu ve kristal berraklığındaki sularıyla öne çıkıyor. Akşam saatlerinde sahil şeridi canlanıyor. Restoranlar, barlar ve mağazalar yürüyüş ve dinlenme için davetkar bir atmosfer yaratıyor ve şehrin hareketli gece hayatı başlıyor. Şanlıurfa. Alanya'nın Akdeniz sahillerinden sonra yolculuğumuz Güneydoğu Türkiye'nin ruhani kalbi Şanlıurfa'ya uzanıyor. Peygamberler şehri olarak da bilinen bu şehirde efsaneye göre İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı Balıklı Göl kompleksi şehrin canlı merkezini oluşturuyor. Kısa bir yolculukla dünyanın en eski sürekli yerleşimlerinden biri olan Haran'a ulaşabilirsiniz. Mezopotamya Ovası'nda yükselen Harran'ın büyük cami kalıntıları dünyanın ilk İslami üniversitesinin izlerini taşıyor. Ayrıca Harran Kalesi'nin kalıntıları şehrin tarihi İpek Yolu üzerindeki stratejik önemini gözler önüne seriyor. Faselis. Şanlıurfa'nın tarihi atmosferinden sonra yolculuğumuz Antalya'nın Akdeniz kıyısında ormanlarla çevrili üç güzel koy arasında yer alan Faselis antik kentine uzanıyor. Antik dönemin önemli bir liman kenti olarak ziyaretçilerini büyülüyor. Milattan önce 7. yüzyılda Likyalılar tarafından kurulan şehir, Roma ve Bizans dönemlerinde de büyük önem kazandı. Antik tiyatrosu, hamamları ve agora kalıntılarıyla tarih adeta gözler önüne seriliyor. Kıyıya paralel uzanan antik limanlar günümüzde berrak turkuaz sularla birleşerek harika bir manzara oluşturuyor. Ziyaretçiler hem tarihi keşfe çıkıyor hem de koylarda denize girerek doğal güzelliğin tadını çıkarabiliyor. Sümela Manastırı 1600 yılı aşkın tarihiyle Ortodoks bir kutsal mekan olarak Trabzon'un Maçka ilçesinde dik bir kayalık üzerinde 1200 metre yükseklikte yer alıyor. Orman yoluyla ulaşılan manastır 18. yüzyıldan kalma freskleriyle dikkat çekiyor. Bu freskler İsa ve Meryem Ana'yı konu alan sahneleri tasvir ediyor. 1923 yılında terk edildikten sonra müzeye dönüştürülen Sümela Manastırı, nefes kesici konumu ve mimarisi sayesinde popüler bir turistik mekan haline geldi. 350 metre uzunluğundaki bir köprü, restore edilmiş bir su kemerine ulaşarak ziyaretçilere etkileyici bir manzarayı sunan seyir noktasına gidilmesini sağlıyor. Fethiye. Sümela Manastırı'nın etkileyici yüksekliğinden sonra yolculuğumuz Türkiye'nin Ege kıyısına Fethiye'ye uzanıyor. Burada Türkiye'nin en güzel kıyı manzaralarından biri karşımıza çıkıyor. Arkada 1969 metre yüksekliğiyle görkemli Baba Dağı yükseliyor ve zirvesinden her gün yamaç paraşütçüleri kıyı üzerinde muhteşem uçuşlara başlıyor. Burası adrenalin tutkunları için bir cennet ve dünyanın en iyi yamaç paraşütü başlangıç noktalarından biri. Birkaç kilometre uzaklıkta ünlü Mavi Lagünü ile Ölüdeniz bulunuyor. Turkuaz suları ve hilal şeklindeki kumsalıyla Türkiye'nin en çok fotoğraflanan plajlarından biri olan bu doğal harika, kristal berraklığındaki suyu ve beyaz çakıl plajıyla yüzme ve şnorkel için ideal koşullar sunuyor.
Sarp kayalıklar arasında sadece tekne veya yürüyerek ulaşılabilen Kelebekler Vadisi gizli bir cennet. Buraya ismini veren çok sayıda kelebek türü burada yaşıyor. Vadinin sarp kayalıkları, bakir plajı ve şırıldayan şelalesi turistlerin kalabalığından uzak neredeyse gerçeküstü bir atmosfer yaratıyor. Bu arada eğer tarihe, biyografilere ve insan hikayelerine meraklıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Her hafta geçmişin tozlu sayfalarından ilham alan yeni anlatımlarla buradayım. Efes Antik Kenti. Fethiye'den yaklaşık 3 saat uzaklıkta dünyanın en iyi korunmuş antik şehirlerinden biri olan Efes Antik Kenti bulunuyor. Şehrin görkemli mermer sütunları Türk gökyüzüne adeta sessiz tanıklar gibi yükseliyor. Ünlü Celsus Kütüphanesi etkileyici 2 katlı cephesiyle bu önemli ticaret merkezinin bir zamanlar sahip olduğu ihtişamı günümüzde hala yansıtıyor. Eski taş döşeli sokaklarda bir zamanlar Roma tüccarları ve Yunan filozoflarının yürüdüğü yollar üzerinde ziyaretçiler adeta tarihin içinde dolaşıyor. Sanatla süslenmiş tapınaklardan bir zamanlar 25 bin kişilik kapasiteye sahip devasa tiyatroya kadar her köşe Efes'in ihtişamlı geçmişini hissettiren bir deneyim sunuyor. İzmir. İzmir, Türkiye'nin 3. büyük şehri ve canlı bir metropol olarak Ege kıyısına inci gibi serilmiş durumda. Uzun ve görkemli sahil promenadında tuzlu deniz kokusu, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki şık kafelerde demlenen taze Türk kahvesinin aromasıyla karışıyor. Türkiye'nin en eski çarşılarından biri olan Kemeraltı'nda doğu baharatları, el dokuması halılar ve parıldayan antikalar ziyaretçileri büyülüyor. Bir zamanlar ünlü İpek yolunun başlangıç noktası olan bu liman bölgesi hala uzak diyarların ve egzotik ürünlerin hikayelerini fısıldıyor. Akşam güneşi İzmir Körfezi'ne batarken şehir yeniden canlanıyor. Sayısız geleneksel Türk meyhanesi, yerli halk ve ziyaretçilerle doluyor. Gün, rakı ve mezeler eşliğinde keyifli bir şekilde sona eriyor. Bursa. Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi ilk başkenti olarak gelenek ile modernliği benzersiz bir mozaik halinde birleştiriyor. Görkemli Ulu Camii, 20 kubbesi ve duvarları süsleyen sanatsal hat eserleriyle adeta göksel bir şiir gibi etkileyici. Sadece birkaç adım uzaklıkta 15. yüzyıldan kalma tarihi Kozahan yer alıyor. Burası bir zamanlar kazançlı ipek ticaretinin merkeziydi. Bursa'daki Botanik Parkı ise geniş bahçeleri, manzaralı gölleri ve bisiklet yollarıyla şehrin ortasında doğanın tadını çıkarmayı mümkün kılıyor. Şehrin yoğun merkezinin dışında Uluabat Gölü üzerinde küçük bir yarımadada yer alan iddialı balıkçı köyü Gölyazı ziyaretçilerini büyülüyor. Tarihi Osmanlı evleri ve dolambaçlı sokaklarıyla adeta zamanda yolculuk yaptıran bu köy romantik bir sığınak sunuyor. Balıkçılar ağlarını çiçek açan Vistaria sarmaşıkları altında kurutuyor ve göl göz kamaştıran manzarasıyla göz alıcı bir tabloya dönüşüyor. İstanbul. Boğaziçi'nin büyülü metropolü 1.500 yıla yayılan hikayeler anlatıyor. Eski şehrin kalbinde yükselen Ayasofya, önce kilise sonra cami olarak hizmet veren bu mimari başyapıt, görkemli kubbeleri ve parlayan mozaikleriyle geçmişin ihtişamını gözler önüne seriyor. Karşısında yer alan Sultanahmet Camii, altı zarif minaresiyle şehir silüetini süslüyor. Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Kapalı Çarşı'da ise 60 dar sokak ve 4000'in üzerinde dükkan, halı, baharat ve antika ticaretinin binlerce yıllık geleneğini yaşatıyor. Topkapı Sarayı bir zamanlar Osmanlı sultanlarının ikametgahı olarak gösterişli odaları, efsanelerle çevrili haremi ve değerli kutsal emanetleriyle Osmanlı yöneticilerinin muazzam lüksünü gözler önüne seriyor. Galata Kulesi, Beyoğlu tarihi semtine adeta taş bir bekçi gibi yükseliyor. Kuleye çıkıldığında 3 denizle çevrili şehrin panoramik manzarası nefes kesiyor. Avrupa ve Asya ışıkları alacakaranlıkta birleşerek tek bir parıldayan denize dönüşüyor. Türkiye'nin harikalarını bizimle keşfettiğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Böylece bir sonraki harikayı kaçırmazsınız.